rotamız var. Bakalım nasıl olacak. Hep beraber gezelim, görelim bakalım. Hadi gidelim de. Şimdi Cazılar Deresi diye bir yer var. Oraya gidiyoruz. Cazılar Deresi. Güzel bir mekan yapmış. Restoran burası. Trabzon'un Yomra ilçesinden aşağı doğru geldiğinizde buraya gelebilirsiniz. Çok fazla da turist geliyor. Burada da notlar falan var. İnsanlar yazmış notlarını. Şimdi biz de notumuzu yazacağız. Buraya bırakacağız. Gelirseniz fotoğraf çekin bize gönderin. Altta Instagram adresimiz falan var. Oradan bize gönderebilirsiniz. Burada güzel notlar falan yazılmış. Cazılar Deresi de böyleydi. Şimdi Trabzon'a doğru gidiyoruz. Aman aman nereye geldik böyle? Ne güzel yer. Neresiymiş burası? Of ya. Ben bir şey demiyorum. Senin Allah belanı versin çocuk. Vallahi sen nasıl hayırsız bir çocuksun ya. Trabzon Akvaryum giriş 250 TL'ydi. Öğrenci kartınız varsa 200 TL olduğunu söylediler. Çeşit çeşit balıklar var. Alacaksan al beni, alacaksan al beni, sana pişman olursun. Alacaksan al beni, sonra pişman olursun, sonra pişman olursun. Akvaryum da bu şekildeydi. Kalenin hemen altında. Şimdiki rotamıza doğru gidelim.
Ayasofya Camii. İstanbul'daki değil, bu Trabzon'daki Ayasofya Camii olarak geçiyor. Orta Çağ'da yapılmış. 1250'de başlanıyor, 1260'da bitiyor. 10 sene falan tadilat sürüyor. Trabzon İmparatorluğu'ndan kalma bir eser. O zaman da kilise olarak kullanılıyor. Fatih Sultan Mehmet fethediyor. Cami statüsünü alıyor. Müze olarak kullanılıyordu. 2013'te de Recep Tayyip Erdoğan gelip burayı cuma namazı kılarak camiye çevirtiyor. Ayasofya Camii de böyleydi. Şimdiki rotamız Boztepe diye bir yer var, oraya gideceğiz. Trabzon merkezden çıktık. Sümele'ye doğru gidiyoruz. Sümele'yi gezdikten sonra oradan Hamsiköy'e gideceğiz. Hamsiköy'ün sütlacı meşhur. Sütlacını yiyeceğiz. Şu an Sümele yolundayız. Yukarı doğru çıkıyoruz. Aşağıda gişeler var. Gişelere doğru geldiğimizde bir adam kapattı önümüzü. Parka doğru yönlendirdi bizi. Arabayla çıkamazsınız. Dolmuşlara binmeniz gerekiyor. Dolmuşlara çıkarsınız. Yol kapalı falan diyorlar. Kendi aracınızla gelmişseniz binin, yukarı doğru çıkın. Yol gayet de güzel. Böyle insanlar kendi araçlarıyla geçiyorlar. Mükemmel bir yol. Böyle. Şurada da güzel bir şelalesi var. Şu şelaleyi göstereyim ben size. Sümela'nın girişi burada arkadaşlar. Arabanızı yukarıda şeridin dışarısında bir yere park ederseniz herhangi bir sıkıntı yaşamazsınız. Böyle bir yürüyüş yolu var. Sümela'da hemen karşıda. Manzarası muhteşem. Şöyle göstereyim. Biz yürümeye devam edelim. Yürüyüş yolu da çok güzel. Kuş sesleri falan geliyor. Şu an tam sessiz, sakin. Yazın ortasında olmamıza rağmen böyle güzel bir serinlik. Yürüyüş yolu var ya, çok güzel. Çıkın gelin. Trabzon güzel memleket daha. Trabzon'a geldik de öyle çok fazla yerlerini gezme şansımız olmadı. Aslında çok güzel memleket. Havası, suyu gerçekten. Bak, kuş seslerini duyuyor musun? Çok iyi. Bunlar benim düşebileceğimi nereden biliyor?
Neyse devam edelim. Ne kokuyor burası? Bir şey kokuyor. Tarih kokuyor. Nereye sıçacak bu millet derken onu da düşünmüşler. Nereye sıçacaklar ya? Nereye sıçacaklar? Bu emanetler Yunanistan'dan gelen heyete teslim edildi. Sümela Manastırı da bu şekildeydi. Merdivenler adamı öldürüyor. Bayağı yorucu. Bitirdik gidelim. Sümela Manastırı'nın hemen altında bir tane daha böyle kilise var. Oraya yapmışlar. Gelirseniz orayı da görün. Sümela'nın bir kısmını görebiliyorsunuz. Fotoğraf çekimi için çok uygun olmuyor. Çektik ama neymiş? Aya Varvara benziyorsun, güneşe, aya. Oy. Yani Sümela'da bu şekildeydi. Şimdi Hamsiköy'e doğru devam edelim. Hamsiköy'e gidelim. Burada hediyelik eşyalar da var. Bu Sümela Manastırı rivayetlere göre 370'li yıllarda iki tane keşiş rüyasında Meryem Ana'yı görüyor. Rüyalarından yola çıkarak buraya geliyorlar. O iki keşişin de birbirinden haberi yok. Gelip burada buluşuyorlar işte. Aynı rüyayı gördüklerini söylüyorlar. Sonra burada bir tapınak gibi, ibadethane gibi bir yer kuruyor, manastır. Oradan günümüze kadar bu şekilde geliyor. İçerisinde o motifleri de görmüşsünüzdür. Bazılarının yüzleri kapalıydı. Geliyorlar burada işte inşa ediyorlar. Şimdi Hamsiköy'e doğru gideceğiz. Sütlacı meşhurmuş. Hadi gidelim. Hamsiköy'e geldik. Herhangi bir meşhur bir yeri yok. Her yerdeki sütlacı yiyebilirsiniz. Güzel görünüyor. Merak ediyorum tadını. Şimdi Hamsiköy'de hamsi yemeye gelmemiz gerekmiyor mu mantık ya? Sütlüköy de olabilirdi şimdi. Neyse. Nasıl? Güzelmiş harbiden. Harika. Ben sütlaçı çok severim arkadaşlar. Tadı güzel. Vedat Milor gibi hissediyorum kendimi şu an. Çayı da güzel.
Hayvan gibi trafik var. Kanka, Uzungöl ne tarafta? Cık, yolu bilmiyorlar. Karester Yaylası. Uzungöl'ün hemen üzerinde Karester Yaylası'na geldik. Şimdi bir tepelik var. Oradan Uzungöl'e doğru bakacağız. Fotoğraf çekeceğiz. Drone uçuracağız. Uzungöl hemen aşağıda. Biraz sonra oraya gideceğiz. Tam fotoğraf çekilmek için de çok iyi. Drone'la da çok güzel görüntüler çıkacağını düşünüyorum. Karester Yaylası'ndan çıktık. Uzungöl'e doğru aşağı iniyoruz. Yolları çok kötü. Arabayı mahvettik diyebilirim. Ama manzarası muhteşem. Çık elimden! Gerizekalı! Ne önüme geçiyorsun? Uzungöl. Cami şurada ama şu an ters ışıklı olduğu için tam görünmüyor. Ya bekleyeceğiz 1-2 saat. Beklersek yine çekerim ben bunu. Beklemezsek bunu koyarım. Uzungöl de bu şekildeydi. Şimdi yorulduk artık. Eve doğru gidelim. Beğenin, like atın, yorum yapmayı unutmayın. Kanala abone olun. Videoları atarım ben sırayla. Hadi görüşmek üzere.